Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Fiyat Performans Kralı en iyi Lenovo'nun Log serisi cihazlarına yakından bakacağız. Bu seriyi normalde tüm laptoplar için yapıyorduk ama bu kez piyasayı düşündüğüm zaman fiyat performans diyebileceğim en iyi markaların en iyi laptoplarından bahsedeceğim. Baştan belirteyim, bu videoda Lenovo ile bir anlaşma, herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Ama laptop alacaksanız bence hiç vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Çünkü bu fiyatlar burada kalmayacak. Alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. Çünkü yeni yılla beraber zamların geleceğini düşünüyorum. Yani fiyatlar düşer diye beklemeyin derim. Laptop alırken de nereden aldığımız ve satıcılar çok önemli. Her seferinde söylüyorum. Bu laptopların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin diğer markalar için de devamı gelsin diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Lenovo Log serisini ben de uzun süre kullandım. O yüzden de rahatlıkla önerebilirim. Ve ben 4050 ve 4060'lı modellerini kullandım. Açıkçası burada önereceğim cihazların hepsi de aynı kasa, aynı donanım ve aynı ekranla beraber geliyor. Sadece kullanılan donanıma göre sıcaklıklar ve batarya performansı değişiyor. Bunun dışında her noktada aynı cihazlar. Şimdi fiyat performans en ucuz Lenovo laptopumuza başlayalım. Burada Lenovo'nun Log serisinden Intel ekran kartlı bir laptopu görüyoruz. Tabii ki buradaki ekran kartı Intel HD grafik değil. Yani burada kafanızda bir soru işareti oluşmasın. Intel bu yıl artık ekran kartı tarafına da el atmaya başladı. Yani RTX serisine rakip bir ekran kartı diyebilirim. i5 12. nesil HX serisi işlemciyi burada görüyoruz. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci bu fiyat bandının en güçlüsü diyebilirim. 16 GB RAM'de 8x2 4800 MHz DDR5 olarak gelirken 512 SSD'nin yanında ekran kartı olarak Intel'in Arc A530M ekran kartını görüyoruz. 4 GB VRAM'e sahip ve performans olarak baktığımda şu anda pek çok oyunu orta yüksek arasında 60 FPS üstü rahatlıkla oynatabilen bir cihaz. CS, Valorant gibi oyunlarda da 200 FPS'leri zorlayabiliyor. Laptopu Render, AutoCAD, SolidWorks için alacaksanız da bu bütçelerde alınabilecek en mantıklı cihaz diyebilirim. Artık 25.000'in altında 3050'li bir laptop kalmadı. Hem ekran kalitesi hem de soğutma sistemiyle de gönül rahatlığıyla önereceğim bir cihaz. Ve bu ekran %100 sRGB, 144 Hz, 300 nit parlaklığa sahip. Yani sadece donanım olarak değil, ekran kalitesi anlamında da bu fiyatlarda göremeyeceğimiz bir laptop diyebilirim. İkinci sırada Intel Arc mı RTX 3050 mi derseniz kesinlikle performans olarak düşündüğümde RTX 3050. RTX 3050'nin de 6 GB VRAM'e sahip Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Bu laptop şu anda 30.000 altı bütçeyle alınabilecek en sağlam cihazlardan diyebilirim. Fakat laptopu render, video edit, Photoshop için kullanacağım. Aldıktan sonra da yükseltmeyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız aynı laptopun 24 GB RAM'li modeli de benim favorilerimden ama bu fiyatlarda çok kalacağını düşünmüyorum. Alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. i5 12. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 24 GB RAM, 16+8 çift kanal 4800 MHz DDR5 olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin tam performans ve 6 GB VRAM'li olan en güçlü versiyonunu görüyoruz. Özellikle oyun, AutoCAD, SolidWorks gibi uygulamalarda kullanacaksanız ve sadece performans olarak değil, aynen 4050 ve 4060 versiyonu gibi 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz %100 sRGB ekran burada kullanılmış ve 300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Orta seviye video render, Photoshop, video edit için de rahatlıkla kullanılabilir. Yani iyi bir ekran istiyorsanız da gayet mantıklı bir tercih diyebilirim. Ama batarya performansından çok bir şey beklemeyin. Bu donanımla Lenovo Log batarya olarak en fazla 2-2,5 saat götürüyor. Bütçem 35.000. Oyun, render, Photoshop, AutoCAD, SolidWorks gibi uygulamalarda kullanacağım. Mühendislik, yazılım için alınabilecek orta seviye laptoplar içinde benim en beğendiğim model i5 12. nesil HX işlemcili 12x2 24 GB RAM'li RTX 4050'nin de 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış. Ekran kalitesi olarak üst seviye bir cihaz, soğutma sistemi başarılı ve deneyim olarak da benim de gayet memnun kaldığım bir cihazdı. Ama Lenovo'nun Log serisinde i5 12. nesil HX serisi yani tam performans işlemcide batarya olarak en fazla 2-2,5 saatleri görebiliyoruz. Batarya performansı sizin için birinci öncelikse Ryzen'lı modele bakmak çok daha mantıklı. Yani 5. sırada Lenovo Log Ryzen 5'li modelini görüyoruz. 8645HS 6 çekirdek ve 12 threadlik yapıya sahip. 16 GB
GB RAM 8x2 DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 15.6 inç Full HD IPS %100 sRGB ekran tabii ki burada da var. Ama bu laptopun bence en önemli artısı kesinlikle batarya performansı. Gündelik kullanımda ortalama 4-5 saat ekran süresi alabiliyoruz. Ryzen 5 8. nesil hem verimli hem de güç tüketimi az olan bir işlemci. Oyun oynarken, render alırken, şarja takılıyken bile bataryanın azalması gibi sorunlar yaşamıyoruz. 6. sırada şu anda piyasada uygun fiyatlı ve en mantıklı 4060 laptoplardan Lenovo Lock'un i5 12. nesil HX işlemcili versiyonunu görüyoruz. 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemciyi anlatmama artık çok da gerek yok. Çünkü listenin diğer cihazlarında epey anlattım. Performans olarak yüksek ama güç tüketimi de fazla olan bir işlemci ve bu işlemci 4060 ile birleşince batarya anlamında da bu laptoptan en fazla 2-2,5 saatlik performans alabiliyoruz. Bence bu aman aman bir eksi değil. Çünkü 4060 kullanan diğer gaming laptoplara baktığımda batarya performansı orta seviye diyebilirim. 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu 16 GB DDR5 4800 MHz 8x2 RAM'lerle beraber geliyor. Gönül rahatlığıyla fiyat performans diyeceğim önerdiğim bir laptop. Son sırada donanım ve deneyim anlamında piyasanın en iyi Lenovo Log serisi Ryzen 7 7. nesil işlemcili versiyonunu görüyoruz. Ryzen 7 7435E ise burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci hem performans olarak bu fiyat bandında en iyilerden hem de verimlilik tarafında gerçekten başarılı bir işlemci diyebilirim. 32 GB RAM 16x2 DDR5 4800 MHz olarak gelirken 1 TB SSD ile beraber RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Bu laptop özellikle sistemi zorlayacak yüksek grafikli oyunlar oynayacaksanız, yani RDR2, God of War veya benim oyunla işim yok, Render, AutoCAD, SolidWorks için kullanacağım diyorsanız da 32 GB RAM ve Ryzen 7 7. nesil işlemci ile çok mantıklı diyebilirim. Ayrıca bu işlemci yapay zeka desteğiyle beraber geliyor ve bu cihaz hem RAM hem de SSD tarafında yükseltilmiş ama kesinlikle garanti kapsamı dışında değil. Faturada zaten bu ibareyi göreceksin. Ekran kısmında da 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz %100 sRGB ekran burada da kullanılmış. Ekran olarak benim kullandığım Intel işlemcili versiyondan herhangi bir farkı yok. Soğutma anlamında da en serin çalışan model Log 15'in ARP9 modeli diyebilirim. Dostlar, şimdi son olarak favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil, buna bağlı olarak oyun performansında da tüm oyunlarda en üst ayarlar 100 FPS alayım gibi bir beklentin yoksa Arc A530M ekran kartı modeli alırdım. Genel donanımıyla oldukça dengeli, bu fiyatlarda da alabileceğiniz en mantıklı cihaz diyebilirim. Ama bence yazılım, mühendislik için alacaksanız minimum ekran kartı kesinlikle 3050 olmalı. Burada da Log serisinde 6 GB VRAM'li model çok mantıklı diyebilirim. Bu laptopun hem 16 hem de 24 GB'lık iki farklı modeli var. İkisinin de fiyatları ara ara değişebiliyor. Onun dışında 30.000 TL altı olarak 16 GB RAM'li model de mantıklı. Bütçe sınırım 35.000 ise i5 işlemcili ve 24 GB RAM'li Lenovo Log. Eğer benim birinci odam batarya performansı ve işlemci verimliliği diyorsan Ryzen 5 8. nesil işlemcili Lenovo Log, 4060'lı fiyat performans bir laptop istiyorsak da i5 12. nesil işlemcili Lenovo Log, bütçem 40.000'in üstünde oyun, mühendislik, yazılım, mimarlık her anlamda kullanılabilecek 32 GB RAM'i, Ryzen 7 işlemcisi ve batarya performansı ile genel donanımına baktığımda benim favori laptopum Log serisinde 15 ARP9 diyebilirim ve genel anlamıyla listeye baktığımda burada gördüğünüz gibi çok fazla bir laptopa da yer vermedim. Çünkü bu seride alınabilecek fiyat performans dediğim en iyi laptoplar bunlardı. Bu laptopların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan almanı öneririm ve fiyatlar değişiyor. Ekran kartı, işlemci olarak yeni modeller gelebiliyor. Ben burada önerdiğim tüm Lenovo Log serisi laptopları da ayrı bir liste oluşturacağım. Videoyu sonradan izliyorsan onu mutlaka kontrol et ve bu cihazlara RAM veya SSD yükseltmesi yaptığımızda herhangi bir şekilde garanti kapsamı dışında kalmıyor. Yani aldıktan sonra yükseltmeyi kendin de yapabilirsin ve serinin devamı diğer markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz laptop öneri videoları çok fazla araştırma, bir o kadar da emek istiyor. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.